Ekonomik makine nasıl çalışır? 30 dakikada ekonomi basit bir makine gibi çalışır. Ama birçok insan bunu anlamıyor ya da nasıl çalıştığı konusunda anlaşamıyor. Ve bu da gereksiz ekonomik sıkıntılara yol açtı. Basit ama pratik ekonomik şablonumu paylaşmak için derin bir sorumluluk hissediyorum. Alışılmışın dışında olsa da bu şablon bana küresel finansal krizi önceden görmeme ve kaçınmama yardımcı oldu ve son 30 yıldır benim için iyi çalıştı. Başlayalım. Ekonomi karmaşık görünse de basit ve mekanik bir şekilde işler. Ekonomi birkaç basit parçadan ve tekrar tekrar yapılan çok sayıda basit işlemden oluşur. Bu işlemler her şeyden önce insan doğası tarafından yönlendirilir ve ekonomiyi hareket ettiren 3 ana güç oluştururlar. Birinci verimlilik artışı, 2 kısa vadeli borç döngüsü, 3 uzun vadeli borç döngüsü bu. 3 gücü inceleyeceğiz ve üst üste koymanın ekonomik hareketleri takip etmek ve şu anda neler olduğunu anlamak için iyi bir şablon oluşturduğunu göreceğiz. Ekonominin en basit kısmı olan işlemlerle başlayalım. Ekonomi, onu oluşturan işlemlerin toplamından ibarettir ve bir işlem çok basit bir şeydir. Siz sürekli işlem yaparsınız. Bir şey satın aldığınızda bir işlem yaratmış olursunuz. Her işlem alıcı ile satıcının mal, hizmet veya finansal varlık karşılığında para veya kredi alışverişi yapmasından oluşur. Kredi para gibi harcanır. Bu yüzden harcanan toplam para ile kredi miktarını toplarsanız toplam harcamayı bilirsiniz. Toplam harcama ekonomiyi hareket ettirir. Harcanan miktarı satılan miktara bölerseniz fiyatı elde edersiniz. Ve işte budur. Bu bir işlemdir. Ekonomik makinenin yapı taşıdır. Ekonomideki tüm döngüler ve tüm güçler işlemler tarafından yönlendirilir. Bu yüzden işlemleri anlarsak bütünüyle ekonomiyi anlayabiliriz. Bir piyasa aynı şey için işlem yapan tüm alıcılardan ve satıcılardan oluşur. Örneğin bir buğday pazarı, bir araba pazarı, bir borsa ve milyonlarca ürünün piyasası vardır. Bir ekonomi tüm piyasalarındaki tüm işlemlerden oluşur. Toplam harcamayı ve toplam satılan miktarı tüm piyasalar için toplarsanız ekonomiyi anlamak için gereken her şeye sahip olursunuz. Bu kadar basittir. İnsanlar, işletmeler, bankalar ve hükümetler de bahsettiğim şekilde işlem yapar. Mal, hizmet ve finansal varlık karşılığında para ve kredi değişimi. En büyük alıcı ve satıcı hükümettir. Bu iki önemli parçadan oluşur. Vergi toplayan ve para harcayan merkezi hükümet ve ekonomideki para ve kredi miktarını kontrol eden Merkez Bankası. Merkez Bankası bunu faiz oranlarını etkileyerek ve yeni para basarak yapar. Bu nedenle göreceğimiz gibi Merkez Bankası kredi akışında önemli bir oyuncudur. Krediyi dikkatle incelemenizi istiyorum. Kredi ekonominin en önemli ve muhtemelen en az anlaşılan kısmıdır. En önemli kısmıdır çünkü en büyük ve en değişken olandır. Tıpkı alıcılar ve satıcılar piyasaya işlem yapmaya gittikleri gibi borç verenler ve borç alanlar da piyasaya gider. Borç verenler genellikle paralarını daha çok paraya çevirmek ister. Borç alanlar ise genellikle ödeyemeyecekleri bir şeyi almak ister. Mesela bir ev, araba almak ya da bir işe yatırım yapmak ister. Kredi hem borç verene hem de borç alana istediklerini elde etmede yardımcı olabilir. Borç alan ödünç aldığı miktarı geri ödemeyi taahhüt eder. Bu miktara ana para denir. Üzerine ek olarak da faiz öder. Faiz oranları yüksekse borç almak pahalıdır ve borç alma azalır. Faiz oranları düşükse borç almak ucuzdur ve borç alma artar. Borç alanlar geri ödeyeceğine söz verdiğinde ve borç verenler buna inandığında kredi yaratılır. İki kişi anlaşarak sıfırdan kredi yaratabilir. Bu yeterince basit görünüyor ama kredi karmaşıktır çünkü farklı isimlerle anılır. Kredi yaratıldığında hemen borca dönüşür. Borç hem borç veren için bir varlık hem de borç alan için bir yükümlülüktür. Gelecekte borç ve faiz geri ödendiğinde varlık ve yükümlülük ortadan kalkar ve işlem tamamlanmış olur. Peki kredi neden bu kadar önemlidir? Çünkü bir borç alan kredi aldığında harcamasını artırabilir. Unutmayın, harcama ekonomiyi hareket ettirir. Bunun nedeni bir kişinin harcaması başka bir kişinin geliri olmasıdır. Düşünün, harcadığınız her dolar bir başkasının kazanmasıdır. Ve kazandığınız her dolar bir başkası tarafından harcanmıştır. Dolayısıyla daha fazla harcadığınızda bir başkası daha fazla kazanır. Birinin geliri yükseldiğinde borç verenler ona daha fazla kredi vermek ister çünkü artık daha güvenilirdir. Güvenilir bir borç alanın iki özelliği vardır. Geri ödeme yeteneği ve teminat. Borcuna kıyasla yüksek gelir, geri ödeme yeteneği sağlar. Geri ödeyemezse satılabilecek değerli varlıklara teminat olarak sahiptir. Bu borç verenin para vermeye güvenmesini sağlar. Gelirin artması borç almayı artırır, borç almanın artması harcamayı artırır. Ve bir kişinin harcaması bir başkasının geliri olduğundan bu süreç kendi kendini güçlendiren bir döngü oluşturur ve ekonomik büyüme sağlar. Bu yüzden döngüler vardır. Bir işlemde bir şey vermeniz gerekir ki bir şey elde edebilirsiniz ve elde ettiğiniz şey zaman içinde ne kadar ürettiğinize bağlıdır. Birikmiş bilgi ve beceri yaşam standartlarını yükseltir. Buna verimlilik artışı diyoruz. Yenilikçi ve çalışkan olanlar verimliliklerini ve yaşam standartlarını tembellerden daha hızlı yükseltir. Ama kısa vadede bu her zaman doğru olmayabilir. Verimlilik uzun vadede önemlidir ancak kredi kısa vadede daha etkilidir. Bunun nedeni verimlilik artışının çok fazla dalgalanmaması ve ekonomik dalgalanmaları çok etkilememesidir.
Borç ise çünkü borç aldığımızda tüketimimizi üretimimizin üstüne çıkarabiliriz. Ve borcu geri öderken tüketimimizi azaltmak zorunda kalırız. Ekonomiyi sallar dört borç dalgalanmaları iki büyük döngüde gerçekleşir. Biri yaklaşık 5-8 yıl sürer, diğeri yaklaşık 75-100 yıl. İnsanlar bu dalgalanmaları hisseder ama genellikle döngü olarak görmez çünkü günlük, haftalık yaşarlar. Bu bölümde bu üç büyük gücü ve nasıl etkileşerek deneyimlerimizi oluşturduğunu inceleyeceğiz. Daha önce de bahsedildiği gibi çizginin etrafındaki dalgalanmalar yenilik veya çalışkanlıktan değil, kredi miktarından kaynaklanır. Bir an için kredinin olmadığı bir ekonomi hayal edelim. Bu ekonomide harcamayı artırmanın tek yolu gelirimi artırmaktır. Bu da daha üretken olmamı ve daha çok çalışmamı gerektirir. Artan verimlilik büyümenin tek yoludur. Harcama başka birinin geliri olduğundan ekonomi herkes daha üretken oldukça büyür. İşlemleri takip edersek verimlilik artış çizgisi gibi bir ilerleme görürüz ama borç aldığımız için döngüler ortaya çıkar. Bu herhangi bir yasa veya düzenlemeye bağlı değildir. İnsan doğası ve kredinin işleyişiyle ilgilidir. Borç almayı, harcamayı öne çekmenin bir yolu olarak düşünün. Ödeyemeyeceğiniz bir şeyi almak için kazancınızdan daha fazla harcamanız gerekir. Bunu yapmak için gelecekteki kendinizden borç alırsınız. Böylece gelecekte borcu ödemek için gelirinizden daha az harcamanız gereken bir zaman yaratmış olursunuz. Bu hızla bir döngüye dönüşür. Temelde borç aldığınız her zaman bir döngü yaratırsınız. Birey için de, ekonomi için de geçerlidir. Bu yüzden krediyi anlamak önemlidir. Çünkü gelecekte gerçekleşecek mekanik ve öngörülebilir bir olay dizisini başlatır. Bu krediyi paradan farklı kılar. Para işlemleri ödemeniz içindir. Bir bardağı nakit ile biri aldığınızda işlem hemen tamamlanır. Ama kredi ile biri aldığınızda bir hesap açmış olursunuz. Gelecekte ödeme sözü verirsiniz. Siz ve barmen birlikte bir varlık ve yükümlülük yaratırsınız. İşte kredi yaratılmış oldu. Sıfırdan. Bar hesabını ödediğinizde varlık ve yükümlülük kaybolur, borç ortadan kalkar ve işlem tamamlanır. Gerçekte insanların para dediği şeyin çoğu aslında kredidir. ABD'de toplam kredi miktarı yaklaşık 50 trilyon dolar, toplam para miktarı ise yalnızca yaklaşık 3 trilyon dolardır. Kredinin olmadığı bir ekonomide harcamayı artırmanın tek yolu üretmektir. Ama kredili bir ekonomide borç alarak da harcama artırabilirsiniz. Bu nedenle kredili bir ekonomi daha fazla harcama sağlar ve kısa vadede gelirler üretkenlikten daha hızlı artabilir. Ama uzun vadede değil. Ama yanlış anlamayın, kredi mutlaka kötü değildir ve sadece döngülere yol açmaz. Kredi ödenemeyecek aşırı tüketimi finanse ettiğinde kötüdür. Ama gelir getiren bir şeye yatırım yapıldığında iyidir. Böylece borcu geri ödeyebilirsiniz. Örneğin büyük bir televizyon almak için borç alırsanız borcu geri ödeyecek gelir yaratmaz. Ama bir traktör almak için borç alırsanız ve traktör size daha fazla ürün hasat etme ve daha fazla gelir elde etme imkanı sunarsa borcu geri ödeyebilir ve yaşam standartlarınızı yükseltebilirsiniz. Kredili bir ekonomide işlemleri takip ederek kredinin nasıl büyümeye yol açtığını görebiliriz. Bir örnek verelim. Diyelim ki yılda 100 bin dolar kazanıyorsunuz ve hiç borcunuz yok. Kredi kartıyla 10 bin dolar borç alacak kadar kredi değerlisiniz. Yani 100 bin dolar kazandığınız halde 110 bin dolar harcayabilirsiniz. Harcamanız başka birinin geliri olduğundan biri 110 bin dolar kazanır. Bu kişi hiç borcu olmadan 11 bin dolar borç alabilir. Böylece 121 bin dolar harcayabilir. Onun harcaması başka birinin gelirini oluşturur ve işlemleri takip ederek bu sürecin kendi kendini güçlendiren bir döngü olduğunu görebiliriz. Ama unutmayın, borç almak döngü yaratır ve döngü yükseldiğinde sonunda düşmesi gerekir. Bu bizi kısa vadeli borç döngüsüne götürür. Ekonomik faaliyet arttığında genişleme görürüz, kısa vadeli borç döngüsünün ilk aşaması. Harcama artmaya devam eder ve fiyatlar yükselmeye başlar. Çünkü harcamadaki artış krediyle finanse edilmektedir ve kredi anında yaratılabilir. Harcama ve gelirler mal üretiminden daha hızlı artarsa fiyatlar yükselir. Buna enflasyon deriz. Merkez Bankası çok fazla enflasyon istemez çünkü sorunlara yol açar. Fiyatların yükseldiğini gören Merkez Bankası faiz oranlarını artırır. Daha yüksek faiz oranlarıyla daha az kişi borç alabilir ve mevcut borçların maliyeti artar. Düşünün, kredi kartı aylık ödemeleriniz yükseliyor. İnsanlar daha az borç aldığından ve borç ödemeleri arttığından harcayacak paraları azalır, harcama yavaşlar. Ve bir kişinin harcaması başka birinin geliri olduğundan gelirler düşer ve süreç böyle devam eder. İnsanlar daha az harcadıkça fiyatlar düşer. Buna deflasyon denir. Ekonomik faaliyet azalır ve resesyon oluşur. Resesyon çok şiddetli hale gelirse ve enflasyon artık sorun değilse Merkez Bankası her şeyi canlandırmak için faiz oranlarını düşürür. Düşük faiz oranlarıyla borç ödemeleri azalır ve borç alma ve harcama artar, yeni bir genişleme görürüz. Görüldüğü gibi ekonomi bir makine gibi çalışır. Kısa vadeli borç döngüsünde harcama yalnızca borç veren ve borç alanların kredi verme ve alma isteğiyle sınırlıdır. Kredi kolayca bulunuyorsa ekonomik genişleme olur. Kredi kolay bulunmuyorsa resesyon olur. Ve unutmayın, bu döngü esas olarak Merkez Bankası tarafından kontrol edilir. Kısa vadeli borç döngüsü genellikle 5-8 yıl sürer ve onlarca yıl tekrar eder. Ama her döngünün en alt ve en üst noktası önceki döngüden daha fazla büyüme ve daha fazla borçla biter.
Neden? Çünkü insanlar borçlarını ödemek yerine borç alıp harcamaya meyillidir. Bu insan doğasıdır. Bu nedenle uzun vadede borç gelirden daha hızlı artar ve uzun vadeli borç döngüsü oluşur. İnsanlar daha fazla borçlanırken borç verenler daha rahat kredi verir. Neden? Çünkü herkes her şeyin harika gittiğini düşünür. İnsanlar sadece son dönemde olanlara odaklanır. Peki son dönemde ne olmuştur? Gelirler yükselmiştir. Varlık değerleri artmaktadır. Borsa coşuyor. Borç alarak mal, hizmet ve finansal varlık almak karlı. İnsanlar bunu çok yaparsa buna balon, bubble denir. Yani borçlar artmasına rağmen gelirler neredeyse aynı hızla artıyor ve borç yükünü dengeliyor. Borç gelir oranına borç yükü diyoruz. Gelirler artmaya devam ettiği sürece borç yükü yönetilebilir kalır. Aynı zamanda varlık değerleri yükselir. İnsanlar yatırım için büyük miktarda borç alır ve bu varlıkların fiyatlarını daha da artırır. İnsanlar kendilerini zengin hisseder. Böylece çok borç birikmesine rağmen artan gelir ve varlık değerleri borçluları uzun süre krediye uygun kılar. Ama bu elbette sonsuza kadar süremez. Ve sürmez de 10 yıllar içinde borç yükleri yavaş yavaş artar ve borç ödemeleri de büyür. Bir noktada borç ödemeleri gelirlerden daha hızlı artar ve insanlar harcamalarını kısmak zorunda kalır. Bir kişinin harcaması başka birinin geliri olduğundan gelirler düşmeye başlar. Bu da borçluluğu artırır ve borç alma azalır. Borç ödemeleri artmaya devam eder ve harcama daha da düşer. İşte uzun vadeli borç döngüsünün zirvesi Long Term Debt Peak. Borç yükleri çok büyük olmuştur. ABD, Avrupa ve dünyanın büyük kısmı için bu durum 2008'de gerçekleşti. Japonya'da 1989'da, ABD'de 1929'da da aynı nedenle gerçekleşmişti. Şimdi ekonomi borç azaltma, deleveraging sürecine girer. Bir deleveraging sürecinde İnsanlar harcamalarını kısmaya başlar, gelirler düşer, kredi kaybolur, varlık fiyatları düşer, bankalar zor duruma düşer, borsa çöker, sosyal gerilim artar ve bu süreç kendini ters yönde beslemeye başlar. Gelirler düşerken borç ödemeleri artar ve borçlular sıkışır. Artık krediye uygun değiller, kredi kurur ve borçlular borç ödemelerini yapmak için yeterli parayı alamaz. Bu açığı kapatmak için borçlular varlıklarını satmak zorunda kalır. Varlık satışları piyasayı doldurur. İşte borsa çöker, gayrimenkul piyasası düşer ve bankalar zor duruma düşer. Varlık fiyatları düştükçe borçluların teminat olarak koyabileceği varlıkların değeri de düşer. Bu, borçluları daha da krediye uygun olmaktan çıkarır. İnsanlar fakir hisseder. Kredi hızla kaybolur. Daha az harcama, daha az gelir, daha az servet, daha az kredi, daha az borç alma ve süreç devam eder. Bu resesyona benzer görünür ama fark şudur: faiz oranları artık düşürülemez. Bir resesyonda faiz oranlarını düşürmek borç almayı teşvik eder. Ancak bir deleveraging'de faiz oranları zaten düşüktür ve yakında %0'a ulaşır. Dolayısıyla teşvik sona erer. ABD'de 1930'larda ve 2008'de faiz oranları deleveraging sırasında %0'a ulaştı. Recession ve deleveraging arasındaki fark, deleveraging'de borç yükleri o kadar büyük olmuştur ki faizleri düşürmek sorunu çözemez. Borç verenler borçların artık tamamen geri ödenemeyeceğini fark eder. Borçlular geri ödeme kapasitesini kaybetmiştir ve teminat değer kaybetmiştir. Borçlular kendilerini borçtan dolayı felç olmuş hisseder, daha fazla borç almak istemezler. Borçlular borç almayı bırakır, borç verenler de kredi vermeyi bırakır. Ekonomi birey gibi krediye uygun değildir. Peki bir deleveraging sürecinde ne yapılır? Sorun borç yüklerinin çok yüksek olması ve bunların azaltılması gerektiğidir. Bunun 4 yolu vardır: İnsanlar, işletmeler ve hükümetler harcamalarını kısmak. Borçların temerrütler ve yeniden yapılandırmalar yoluyla azaltılması. Servetin varlıklılardan varlıksızlara yeniden dağıtılması. Merkez Bankası'nın yeni para basması. Modern tarihteki tüm deleveraginglerde bu 4 yöntem uygulanmıştır. Genellikle önce harcama kısıtlaması olur. İnsanlar, işletmeler, bankalar ve hatta hükümetler kemer sıkıp borçlarını ödemek için harcamalarını kısar. Buna austerity denir. Borçlular yeni borç almayı bırakıp eski borçları ödemeye başlasa borç yükü azalır mı diye düşünebilirsiniz. Ama tam tersi olur. Çünkü harcamalar kısıtlanır. Bir kişinin harcaması başka birinin geliri olduğundan gelirler düşer. Gelirler borçlardan daha hızlı düşer ve borç yükü aslında daha da kötüleşir. Harcama kesintisi deflasyonist ve acı vericidir. İşletmeler maliyetleri düşürmek zorunda kalır. Bu da daha az iş ve yüksek işsizlik demektir. Bu bir sonraki adımı getirir: borçların azaltılması. Birçok borçlu kredilerini ödeyemez. Borçlunun borcu borç verene ait bir varlıktır. Borçlar ödenmediğinde insanlar endişelenir. Bankalar ödeyemez mi diye bankalardan para çekmeye koşarlar. Bankalar sıkışır ve insanlar, işletmeler ve bankalar borçlarını ödeyemez. Bu şiddetli ekonomik daralma depresyona yol açar. Depresyonun büyük kısmı insanların düşündükleri servetin aslında mevcut olmadığını fark etmeleridir. Bara geri dönelim. Bir bira aldınız ve hesabı bara bıraktınız. Ödeyeceğinize söz verdiniz. Bu söz barkere ait bir varlık oldu. Ama sözünüzü bozarsanız, borcunuzu ödemediğinizde barkerdeki varlık aslında değerini kaybeder.
Temel de yok olur. Birçok borç veren varlıklarının yok olmasını istemez ve borç yeniden yapılandırmasına razı olur. Borç yeniden yapılandırması, borç verenlerin ya daha az geri alması ya da ödemelerin daha uzun sürede veya düşük faizle yapılması anlamına gelir. Borç yeniden yapılandırmasıyla borç kaybolsa da gelir ve varlık değerleri daha hızlı düşer, borç yükü kötüleşmeye devam eder. Harcama kesintisi gibi borç azaltma da acı verici ve deflasyonist bir süreçtir. Bu durum merkezi hükümeti de etkiler. Gelirler düşer, işsizlik artar ve hükümet daha az vergi toplar. Aynı zamanda hükümetin harcamasını artırması gerekir. İşsizlere destek sağlamak ve ekonomiyi canlandırmak için. Bu nedenle bütçe açıkları artar, hükümet gelirinden daha fazla harcar. Bütçe açıklarını finanse etmek için ya vergi artırır ya da borç alır. Ama gelirler düşmüş, işsizlik artmış, parayı kimden alacak? Zenginlerden. Hükümetler zenginlerden vergi alarak serveti yeniden dağıtır, varlıklılardan varlıksızlara transfer. Böylece ekonomi içinde bir servet yeniden dağılımı gerçekleşir. Varıksızlar acı çekerken zenginler bunu hisseder. Zenginler, zayıf ekonomi, düşen varlık fiyatları ve yüksek vergilerden dolayı rahatsız olur. Depresyon devam ederse sosyal huzursuzluk ortaya çıkar. Bu sadece ülkeler içinde değil, ülkeler arasında, özellikle borçlu ve alacaklı ülkeler arasında da gerilime yol açabilir. Bu durum bazen radikal politik değişimlere neden olabilir. 1930'larda Hitler'in iktidara gelmesi, Avrupa'daki savaş ve ABD'de depresyon bunun örnekleridir. Unutmayın, insanların çoğunun düşündüğü paranın büyük kısmı aslında krediydi. Kredi kaybolduğunda insanlar yeterince paraya sahip olamaz. İnsanlar paraya çaresiz kalır ve hatırlayın, parayı kim basabilir? Merkez Bankası basabilir, faiz oranlarını zaten neredeyse sıfıra indirmiş olduğundan Merkez Bankası parayı basmak zorunda kalır. Harcama kesintisi, borç azaltma ve servet yeniden dağılımının aksine para basmak enflasyonist ve ekonomik teşvik sağlar. Sonuçta Merkez Bankası yeni para basar, yoktan var eder ve bunu finansal varlıklar ve devlet tahvilleri almak için kullanır. Bu işlem varlık fiyatlarını artırır ve insanların krediye uygunluğunu yükseltir. Ancak bu sadece finansal varlık sahibi olanlara yardımcı olur. Merkez Bankası para basabilir ama sadece finansal varlık alabilir. Merkez hükümet ise mal ve hizmet alabilir ve parayı halka dağıtabilir ama para basamaz. Ekonomiyi canlandırmak için Merkez Bankası ve hükümet birlikte çalışmalıdır. Merkez Bankası devlet tahvillerini alarak hükümete borç vermiş olur. Hükümet de harcama yaparak halkın gelirini artırır. Teşvik programları ve işsizlik yardımları yoluyla bu halkın gelirini artırır ve hükümetin borcunu yükseltir. Ancak ekonominin toplam borç yükünü düşürür. Bu çok riskli bir süreçtir. Politika yapıcılar borç yükünü düşürmenin 4 yolunu dengede tutmalıdır. Deflasyonist yollar harcama kesintisi ve borç azaltma ile enflasyonist yollar para basma ve servet transferi. Doğru denge sağlanırsa güzel deleveraging gerçekleşebilir. Peki bir deleveraging nasıl güzel olabilir? Zorlu bir durumu mümkün olan en iyi şekilde yönetmek güzel olur. Borçla şişirilmiş ve dengesiz büyüme yerine dengeli bir azalma ile borç gelir karşısında azalır. Gerçek ekonomik büyüme pozitif olur ve enflasyon sorun olmaz. Doğru denge için harcama kesintisi, borç azaltma, servet transferi ve para basma doğru oranlarda uygulanmalıdır. Böylece ekonomik ve sosyal istikrar korunur. Bazı insanlar para basmanın enflasyonu artırıp artırmayacağını sorar. Hayır, kredi kaybını dengeleyebiliyorsa enflasyon olmaz. Önemli olan harcama miktarıdır. Parayla yapılan bir harcama, krediyle yapılan bir harcamanın etkisine eşittir. Para basarak Merkez Bankası kredi kaybını telafi edebilir ve harcamayı artırabilir. Ekonomiyi toparlamak için Merkez Bankası sadece gelir artışını sağlamakla kalmamalı, gelir artış oranını birikmiş borç faiz oranından yüksek tutmalıdır. Yani gelir borçtan daha hızlı büyümelidir. Örnek, bir ülkenin deleveraging sürecinde borç gelir oranı %100 ise yani borç gelirin tamamına eşit. Faiz oranı %2 ise ve gelir sadece %1 artıyorsa borç yükü asla düşmez. Para basılarak gelir artış hızı borç faiz oranının üzerine çıkarılmalıdır. Ama para basmak kolay olduğu için kötüye kullanılabilir ve insanlar bunu diğer yöntemlerden daha çok tercih eder. Ama fazla para basarsanız 1920'lerde Almanya'da olduğu gibi çok yüksek enflasyon riski olur. Politika yapıcılar doğru dengeyi yakalarsa deleveraging dramatik olmaz. Büyüme yavaş ama borç yükü azalır. İşte bu güzel deleveraging'tir. Gelirler yükselmeye başlayınca borçlular krediye uygun görünür. Borçlular krediye uygun görününce borç verenler yeniden kredi vermeye başlar. Borç yükleri düşmeye başlar. İnsanlar borç alabilir, daha fazla harcar ve ekonomi yeniden büyür. Bu uzun vadeli borç döngüsünün reflasyon fazıdır. Deleveraging süreci kötü yönetilirse korkunç olabilir. Ama iyi yönetilirse sorun çözülür. Borç yüklerinin normale dönmesi ve ekonomik faaliyetin toparlanması yaklaşık bir 10 yıl veya daha fazla sürer. Bu yüzden kayıp 10 yıl denir. Tabii ki ekonomi bu şablondan biraz daha karmaşıktır. Ancak kısa vadeli borç döngüsünü uzun vadeli borç döngüsü üzerine ve her ikisini de üretkenlik artışı çizgisinin üzerine koyarsak nerede olduğumuzu ve muhtemelen nereye gideceğimizi görmek için oldukça iyi bir şablon elde ederiz. Özetle
Size hatırlatmak istediğim 3 temel kural var. Borcunuzun gelirden daha hızlı artmasına izin vermeyin. Çünkü borç yükünüz sizi sonunda ezebilir. Gelirinizin üretkenlikten daha hızlı artmasına izin vermeyin. Çünkü sonunda rekabetçi olamazsınız. Üretkenliğinizi artırmak için elinizden geleni yapın. Çünkü uzun vadede en çok önemli olan budur. Bu sizin için basit bir tavsiyedir ve politika yapıcılar için de basittir. Şaşırabilirsiniz ama çoğu insan, hatta çoğu politika yapıcı buna yeterince dikkat etmez. Bu şablon benim için işe yaradı ve umarım sizin için de işe yarar. Teşekkür ederim.